Sevgili Oğlak ve yükselen burcu Oğlak dostlar, Nisan ayına geldik. Evet, Mart ayı hepimizi yordu ve Mart ayında bir tutulma yaşadık Koç burcunda. En çok da bu Oğlak burçlarını etkiledi. Fakat onun daha olumlu diyelim etkilerini Nisan ayında yaşayacaksınız değerli Oğlaklar. Evet, bir retro serisi yaşadık. Zor ve yorucuydu açıkçası. Şimdi Oğlakların en çok ilişkiler, ikili ilişkiler, işte eşleri, erkek arkadaşları, kız arkadaşları, ortaklı işleri vesaire buralarda yorucu bir süreç yaşadılar. Diğer yandan da şimdi bu Merkür'ün Venüs'te retrosu girişimler yapmak adına çaba gösterdikleri alanlarda bir türlü harekete geçememiş olabilir Oğlak burçları. İşte bir işe başlamak konusunda bir yayıncılık işiyle uğraşıyor olabilir mesela onunla ilgili. Yeni başlangıçlar adına aslında biraz zorladı. Onun peşine de bir tutulma yaşandı. Ama şimdi bu ay 13 Nisan'da bir dolunay var ve bu oğlakların bu aşamadaki, bu süreçteki diyelim işlerini hızlandıracak bir süreç. Aslında bir tamamlanma yani bir konunun sonuçlanması diye düşünebilirsiniz. Önemli tam kariyer evinizde bir süreç yaşanacak. Dolunay 13'ünde etkisi 5 gün önce başlar. Özellikle 5 gün sonra hatta 10 gün diyelim daha da güçlü ilerleyecektir. Bu anlamda eğer böyle bir süreciniz varsa lütfen 8'i itibariyle harekete geçin. Ya da sonuçlar ya da beklediğiniz haberler 8'i gibi normal akışına dönebilir. Çünkü Merkür Retrosu bitiyor o gün. Diğer önemli tarihimiz de 14'ü. Hemen Dolunay'ın bir sonraki günü. Bu da Venüs'ün orada retro hareketi ve şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu retrolar bitiyor 8 ve 14'ünde. Venüs'ün Satürn'le kavuşumda olduğu bir Nisan ayı sürecek. Bu da şu demek oluyor. İçinden geçtiğiniz süreçte nasıl diyelim kemik kadro diyelim işte kalıcı hale getirmek istediğiniz, tutunmak istediğiniz ne varsa orada aslında bir yapılanma verecek. İşte bu işte olur. Genellikle girişim adına çünkü çok çalıştı Oğlak burçların. Yeni bir girişim adına olabilir. Yakın çevreleriyle kurdukları bağlar olabilir. Orada mesela bazı kadın figürlerden destek alabilirler. Parayla ilgili sorunlar diyelim. Belki biraz daha hızlı çözülecektir. Kardeşlerinden destek alabilirler. Ve tam 4. evinizde yaşadığınız o güneş tutulması geçtiğimiz 2,5 yılın son tutulmasıydı ve tüm oğlaklar için şunu söyleyebilirim. Yaşam standartlarını, yaşadığın yeri, aidiyet duygusunu, bu çok önemliydi oğlaklar için. Size yaşatabilecek önümüzdeki 6 aylık süreç Nisan ayında daha güçlü çalışacak. Özellikle belki Nisan sonu desek daha doğru olacaktır. Taşınmak için, yeni bir yaşam yeri inşa etmek için, ev almak için, bu gayrimenkullerle ilgili yani yaşam yeriyle ilgili en önemlisi de onlar için aslında maddi değil de manevi bakımdan bir özlemini duyduğunuz bir yuva da olabilir. Bu bazı oğlaklar evlenebilir, o şekilde yuva kurabilir veya bazı oğlak burçların mesela aile yapılarında işte yetişkin olgun mesela oğlaklar belki çocuklarında bunu bu keyfi yaşayabilirler. Çok önemli bir zaman dilimi yıl sonuna kadar önemli ama özellikle Nisan sonu bu hareketlerin daha olumlu sonuçlarını görmeye başlayacaksınız. Evet 16 Nisan'da çünkü Merkür buraya geçiyor ve 16 Nisan tarihi bir tarih Nisan ayında ve bir diğeri 18 Nisan olacak. Tüm bir lokomotif düşünün. Hani bir dişlinin çalışması gibi düşünün. Parayla ilgili mi beklentiniz var? Bunlarla ilgili hareketler başlıyor. Bu da 18'inde. Çünkü artık o ilişki içindeki sizi yoran süreç sona ermiş olacak ayın 18'inde. Biraz daha maddi olgular öne çıkmaya başlayacak. Hatta bu bayağı da bir uzun sürecek sevgili oğlaklar. Önemli bir konu daha var 20 Nisan itibariyle de birçok oğlak sürpriz ilişki yani ani böyle rastlantılar, aşk hikayeleri getirebilir. 20 Nisan'da bir boğaya geçiyor güneş. 27'sinde boğa yeni ayı var. Çocuklar böyle beklenmedik gebelik haberleri gelebilir.
Bir yatırım fırsatı doğabilir. Bir alım satım işi gerçekleşebilir yine Oğlaklar için. Mesela ticari hayatı çok yoğun olan, belki de olmayan ama ticari konular da böyle bakıma akışta hayatınıza böyle renklendirmeye başlayacak. Açıkçası 18-20 Nisan sonrasında Oğlak burçlarının hayatlarında o temelini atmak istedikleri değerler, olgular harekete geçmiş olacak. Umarım her şey gönlünüzce istediğiniz gibi olsun. Bunlar doğum haritasına göre farklı çalışacaktır. Fakat 20 Nisan sonrası toprak elementine dönen gökyüzü güneşle beraber oğlakları zaten gayri ihtiyari desteklemeye başlayacak. Herkese mutlu bir Nisan diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Bu arada yayını beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın tekrar.